Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır nefis bir lahana turşusu tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için bir tane küçük boy turşuluk lahana aldım. Lahananın üzerindeki ilk iki yaprağını çıkartıp atıyorum. Bu çıkan yaprakları kullanmayacağım. Onları çöpe atıyorum. Lahananın üzerindeki ilk iki yaprağı çıkarttım. Bir bıçakla ortasını kesip çıkartıyorum. Ortasını kesip çıkarttım. Lahanaları küçük küçük kesip bir kap içerisine alıyorum. Lahananın bu üzerindeki çıtır kısımları kullanacağım. Böyle çıtır çıtır gevrek olan kısımlarını kullanıyorum. Lahananın kalan kısmıyla kapuska yapabilirsiniz veya biraz haşlayıp bu üzerindeki yaprakları sarabilirsiniz. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Bütün çıtır kısımlarını alıp turşuda kullanıyorum. Yaprak kısımlarını da yemek veya sarma yapabilirsiniz. Lahanaları iri iri doğradım, hazırladım. Büyüklüğü tamamen size kalmış. İsterseniz daha küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Üzerine 2 yemek kaşığı dolu dolu tuz serpiyorum. Karıştırıyorum. Bir gece bu şekilde bekleteceğim. Lahanalar hem biraz yumuşayacak hem de acı suyunu bırakacak. Eğer bir gece beklemek istemiyorsanız lahanaları ovarak da kullanabilirsiniz. Turşu suyu hazırlıyorum. Böyle bir sürahiye kaynamış soğutulmuş su, 2 çay bardağı sirke, 2 yemek kaşığı turşuluk tuz kullanıyorum. Açıklama kısmına 1 litre su için malzeme ölçüsünü vereceğim. Sizler de turşunuzun çokluğuna göre bu ölçüde turşu suyunuzu hazırlayabilirsiniz. 2 çay kaşığı limon tuzu ve biraz da şeker ekledim, 1 çay kaşığı. Varsa bir tane küp şeker atabilirsiniz. Üzerini kapatıp bir gece beklettim. Ertesi günü lahanalar biraz kendini bırakmış, yumuşamış ama hala çıtır çıtırlar. Suyunu da bırakmış, lahana kendi suyunu salmış. Kavanozun dibine 30 tane kadar nohut koydum. Bir baş sarımsak ekliyorum. Ve lahanaların suyunu sıkarak kavanoza dolduruyorum. Böyle bastıra bastıra dolduruyorum. Bu şekilde hazırladığımız zaman hem lahananın acı suyu çıkmış oluyor hem de daha sonrasında turşumuzda eksilme olmuyor. Eğer tuzda bekletmeden hazırlarsanız ertesi günü lahanalar biraz yumuşadıkları için turşunuzda eksilme oluyor ve ertesi günü üzerine lahanayla tamamlamanız gerekiyor. Bu şekilde hazırlayınca buna gerek kalmıyor.
Arasına bir tane havuç koydum. Üzerine tekrar lahanayla dolduruyorum. Dediğim gibi lahananın suyunu sıkarak aldım ve bu çıkan suyu da kullanmıyorum. Lahananın acı suyunu bıraktığı için bu suyu kullanmayacağım. Suyun dibinde bakın tuzlar kalmış. Lahana yeterince tuzu çekmiştir ama tuz yeterli gelmeyecektir. O yüzden 2 yemek kaşığı daha tuz ekliyorum üzerine. Hazırladığım turşu suyunu üzerine döküyorum. Turşu suyumdan biraz kaldı bakın. Bu suyu bir kenara bırakıyorum. Eğer eksilme olursa turşu suyumda üzerine ekleyeceğim. Kereviz yaprakları ekliyorum. Kereviz yaprağı çok yakışıyor. Çok güzel bir aroma veriyor turşuya. Ve bir demet de maydanoz. Hepsini tabii güzelce yıkadım, süzdüm, temizledim. En üstüne de maydanozları yerleştiriyorum. İyice bastırıyorum. Turşunuzun hava almaması çok önemli. Hava almaması için ben üzerine buzdolabı poşeti kapatıyorum. Bu şekilde poşeti yerleştirdim. Kapağını da sıkıca kapatıyorum. Bu şekilde hiç hava almıyor. İçindeki tuzun erimesi için de şöyle bir ters çeviriyorum. Birkaç kez ters düz yapıyorum turşu kavanozunu. Poşetin fazla kısımlarını kesip alıyorum bizi rahatsız etmesin diye. Turşumuz 15 gün sonra hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.